Kötülüğün normalleştiği bir yerde sen ne kadar kendin kalabilirsin? Sosyologlar, psikologlar, tarih bilimcileri, davranış bilimcileri, antropologlar, insanlığın var olduğu günden itibaren bir soru var. İnsanlar doğuştan mı kötü doğuyor yoksa çevre mi onları kötüleştiriyor? İnsan zalim midir? Psikoloji ve felsefenin temel sorularından biri olan bu soruya Stanford Üniversite Deneyi adında bir deney yapıldı. Deney 2 hafta sürecekti ama 6. gününde son buldu. Çünkü Stanford Üniversitesi'nin Bodrum katında kurulan o sahte hapishane giderek deney olmaktan çıktı. Oradaki mahkumlar birbirlerine numara vermeye başladı. Birbirlerinden şüphe duymaya başladı. Gardiyanlar gün geçtikçe şiddetini arttırdı ve insanların güvenci yerle bir oldu. Bu nedenle 6. gününde deney aniden durduruldu. Üstelik katılımcıların hiçbiri ne gerçek mahkumdu ne de gerçek gardiyan. Hepsi birer öğrenciydi. Peki birkaç gün içinde ne değişti? İnsanlar mı, roller mi yoksa onları içine koyduğumuz sistem mi? Kötülüğün normalleştiği bir yerde sen ne kadar kendin kalabilirsin? Bu soruyu da irdeleyeceğiz. Sene 1971, yer Stanford Üniversitesi. Dönemin en ünlü psikologlarından, sosyal psikologlarından Philip Zimbardo. Zimbardo ve ekibi Stanford Üniversitesi'nin Bodrum katında sahte bir hapishane kurdu. Katılımcılar arasından 18 öğrenci seçildi. Bu 18 öğrencinin kimi gardiyan oldu rastgele, kimi de mahkum oldu. Plan basitti. Hapishane yaşamını 2 hafta boyunca gözlemlemek. Ama başlangıçta ortam katılımcılara bunun normal bir oyun olmayacağı şekilde tasarlanmıştı. Mahkum rolündeki katılımcıların evine gerçek polisler gönderildi. Baskınla sabah baskınıyla kapılardan alındı ve karakol süreci işlendi. Hem bileklik takıldı, numara verildi ve fotoğrafları çekildi. Now, if 416 is not going to eat his sausages, İçeri girdiklerinde artık onların birer ismi yoktu. Sadece numaraları vardı. Gardiyan rolündeki öğrencilere job, düdük, üniforma verildi. Hatta havalı hissetsinler diye onlara aynalı gözlük de verildi. Bir tarafta mahkumların kimliğini çağrıştıran bütün her şey yok ediliyordu. İsimleri dahil, gardiyanlara ise güç belirtisi semboller veriliyordu. Otoriteyi onlar yürüttüğüne dair. Düşünsenize, dün üniversite öğrencisisiniz, bugün mahkum. Belki de bir insanın kimliğini elinden almak için onu gerçekten değiştirmeye gerek yoktur. Onun kim olmadığını sürekli tekrar etmekte yeterli olabilir. Deneyin ilk günü görece sakindi. Belki kimi bunun bir deney olduğunu, oyun olduğunu biliyordu. Belki de roller tam üzerlerine oturmamıştı. Fakat ikinci gün durum değişti. Mahkumlar isyan etmeye başladı. Yataklarını kapılarının önüne sürükleyerek barikat oluşturdular, kıyafetlerini çıkarttılar ve gardiyanların verdikleri emirlere uymamaya başladılar. O ana kadar teorik olan güç ilişkisi ilk kez açık bir çatışmaya dönüştü. Gardiyanlar isyanı bastırmak için şiddeti arttırdı. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti ve isyanı püskürttü. Üstüne mahkumların kıyafetlerini üzerlerinden aldı. Hatta bazılarına delik adı verdikleri karanlık bir yere kapattılar. Ve sadece deneyin 2. günüydü. 2 hafta sürmesi planlanan deneyin sadece 2. gününde deney kendi dilini oluşturdu. İtaat, ceza, ödül, ayrıcalık, şüphe ve çok önemli bir husus vardı bu 2. günde. Gardiyanlar isyan çıkaran mahkumlarla isyan çıkarmayan mahkumlar arasında bir ayrım yapıldı. İsyan çıkarmayan mahkumlara imtiyazlar verildi. Böylece hücrenin içinde mahkumlar arasında gizli bir nifak tohumu da ekilmiş oldu. Hücrelerde dolaşan bir soru vardı artık. Kim bizim tarafımızda? Burada ürkütücü olan bir diğer soru da şu. Bir rolü ne kadar uzun süre oynarsak rol nerede biter ve biz nerede başlarız? Deney başladıktan yaklaşık 36 saat sonra ilk ciddi kriz peydah oldu. 8612 numaralı mahkum yoğun bir şekilde bağırmaya, çağırmaya, öfke kusmaya başladı ve bu deneyden çıkartıldı. Yıllar sonra yaptığı röportajda bu 8612 numaralı mahkum o deneyden çıkmak için olayları abarttığını, yaptığı davranışları abarttığını açıkladı. 8612 numaralı mahkum detayı önemli. Çünkü burada hikayeyi anlatırken ve yıllardır bize anlatıldığı şekilde 2 tane hataya düşmemeliyiz. Bir, içeride yaşanan psikolojik baskıyı evet küçümsememeliyiz ama bunun bir oyun olduğunu, içeridekilerin de kurgu olduğu bildiği gerçeğini de görmezden gelemeyiz. İyi bir soru bazen iyi bir cevaptan daha iyi olabilir derler. Ve burada da Stanford Üniversitesi yazmasına rağmen Bodrum katında bir hapishane vardı ve o hapishanede kurulan o sosyal gerçeklik bazı katılımcılar için çok güçlü olmaya başladı. Bazen bir şeyin kurgu olduğunu bilmek üzerimizde yarattığı etki yok etmiyor. Yani ölümlü olmamıza bilmemize rağmen hırslarımızın kölesi olmamız gibi. Bir gün bu dünyadan göçeceğimizi bilmemize rağmen burada hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaya çalışmamız gibi. Deneyin 2 hafta sürmesi planlanıyordu ancak 6. gününe geldiğinde Philip Zimbardo'nun çok yakın arkadaşı olan o da bir psikolog Christina ziyarete geldi. Ancak ziyarete geldiğinde gördükleri karşısında hayrete düştü. Çok sert bir tepki gösterdi ve aslında bu olayın kırılma noktasıydı. Ve deneyin en ironik noktası şu. Philip Zimbardo deneyi başlatan, katılımcıları seçen, kurgulayan, o hapishaneyi kuran kişi sosyal psikolog Philip Zimbardo o da bir görev aldı. Hapishane yöneticisi görevini aldı ve görevine o kadar kendini kaptırdı ki onun arkadaşı Christina
Kristina onu uyarmasaydı bu gerçeği göremezdi. Philip Zimbardo bu gerçeği insanlardan yıllarca sakladı. Hatta yazdığı kitapta dahi bu ayrıntıya yer vermediği söyleniyor. Kitabı okumadım, bilmiyorum. Kendisini o kadar rolüne kaptırdı ki Philip Zimbardo hapishane yöneticisi olarak çok kötü davranmaya başladı katılımcılara ve onu Kristina uyarana kadar bunun ayırdığında değildi. Bazen dışarıdan gelen bir göz normalleşmiş olanı daha iyi tanımlar ve ayırdına varmamızı sağlar. Burada işler böyledir. Başkası olsa da böyle yapardı. Herkes böyle yapıyor. Benim elimden bir şey gelmez. Bunlar bizi kolaya kaçıran düşünceler. Belki de en tehlikeli an bir yanlışın ortaya çıktığı an değildir. O yanlışın artık bizim için normalleşmeye başladığı andır. Philip Zimbardo için de durum aynen bu şekilde oldu. Kristina'nın ziyaretinin ardından deney 6. gününde durduruldu ki zaten Stanford Üniversitesi yetkilileri de araştırmacılar da bu deneyin durdurulması yönünde düşünceleri vardı. 1971 yılından beri Stanford Üniversite Hapishanesi deneyi bize şöyle anlatıldı. İnsanlara güç verildi, güç verilen insanlar zalimleşti. Demek ki hepimizin içinde bir canavar var. Ve o canavar uygun koşulları ve uygun zamanı bekliyordur çıkmak için. Ama gerçekten deney bize bunu mu gösterdi? Bu araştırma için yapılan en büyük eleştiri şuydu. Yıllardır yapılan eleştiri şu. Gardiyan rolündeki öğrencilere araştırmacılar ve ekip üyeleri tarafından nasıl davranmaları gerektiği önceden söylendi ve bu davranış biçimine göre hareket ettiler. İkinci bir eleştiriyi de bu gardiyanların, seçilen gardiyanların bir önceki yaşamlarında bazılarının çok sorunlu insanlar olduğu biliniyordu zaten. Ve belki de bu nedenle seçildi bu insanlar. Bu hep sır olarak kaldı. Yani katılımcıların toplumun genelini temsil ettiği yönünde hep bir şüphe vardı bu araştırma için. En önemli detay ise şu, gardiyanların hepsi zalimleşmedi. Yalnızca 1/3'ü zalimleşti. Bazıları kuralları uyguladı ve normal davrandı, aşırıya kaçmadı. Bazıları ise tam tersi, mahkumlara karşı daha çok insancıl davrandı. Ancak Philip Zimbardo şöhreti de seven bir araştırmacı olarak bu insanların zalimleştiği yönündeki savı öne çıkardı. Bu sadece 1/3'iydi. %35'lik bir kesim böyle yaptı. Geri kalan %65 normaldi. Aynı bodrum, aynı yetki, aynı üniforma, aynı deney ama farklı yaklaşımlar. Demek ki durum herkes için aynı ama durum herkesin kaderi değildi. Çevremiz bizi etkileyebilir, durumlar bizi etkileyebilir, otorite bizi etkileyebilir ama bunlara karşı verdiğimiz cevaplar birbirinden farklıdır. Aynı koşullar içinde herkes aynı insan olmak zorunda değildir. Aslında bu deney bunu göstermiştir. Tam tersi bir savı iddia etmesine rağmen. Bugün hiçbirimiz bir hapishane deneyinde yaşamıyoruz ama roller hayatımızın her yerinde. Kimimiz anne baba, kimimiz öğretmen öğrenci, kimimiz içerik üreticisi ve takipçi. Her zaman rollerimiz, her zaman etiketlerimiz var. Ancak bu etiketlere göre mi yaşıyoruz? Yaşamak zorunda mıyız? Birine herkes kötü davranıyorsa biz de o kişiye kötü davranabiliriz. Bir yerde bir yanlış normal olarak kabul ediliyorsa biz de zamanla kendimiz kabul etmesek dahi onu normalleştirebiliriz. Artık sadece iyi bir insan mıyız sorusu yetmiyor gördüğünüz gibi. Başka sorular da sormamız gerekiyor. Beni çevreleyen sistem hangi davranışları ödüllendiriyor, hangilerini cezalandırılıyor ve ben bu ödülü almak için neler yapıyorum? Gerçekten sisteme mi ayak uyduruyorum yoksa kendi kararlarımı mı veriyorum? Bu sorularla beni baş başa bırakıyor bu deney aslında. Büyük kötülükler her zaman büyük işaretlerle başlamaz. Bazen küçük tavizlerle başlar. Bir olay karşısında önce susarsın, sonra bir kez daha susarsın, sonra sana yanlış gelen bir şey olur, susarsın, sonra o yanlış gelen şey normalleşir. En sonunda seni rahatsız eden şey senin gündelik yaşamının bir parçası olur. Bunca sistemin gücüne, bunca grubun gücüne rağmen sen kendin kalabiliyor musun? Ben Stanford Üniversitesi Hapishanesi deneyini Selçuk Şirin'in Bir Mutluluk Reçetesi Çağı Anlamak için Yazılar kitabında okudum. Ama çok tek taraflıydı. Selçuk Hoca'yı eleştirebileceğim bir yön. Orada Selçuk Hoca o makalesinde o bölümü hapishane deneyini ele alırken insanların kötüleştiren şeyin ortam olduğu savını desteklemiş. Aksi bir düşünce, bir eleştiri makalesine koymamış. Derinlemesine baktığımda ve bununla ilgili yazılar okuduğumda durum böyle değildi. İnsanları sistem mi kötüleştiriyor? İnsanlar doğuştan mı zalim yoksa sonra mı zalimleştiriyor? Konusu üzerine derinleşince aklıma bu kanalda da videosu olan Sweden Brinkman'ın bir kitabı geldi. Olan biteni kaçırma keyfi. Brinkman'ın kitabında bir anekdot vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda idama mahkum edilen kişilerin mektuplarının biriktiği bir kitaptan bahsediyor Brinkman kendi kitabında. Bu mektupların içinde bir Alman genç de var. Bu Alman genç ailesine bir mektup yazıyor. O mektupta Nazi ordusuna katılmayacağını söylüyor. İdamı seçtiğini söylüyor. Kendisinin etik ve ahlaki değerlerine uymadığını, insanlığına uymadığını, kimseyi buhar odasında çürütmek istemediği için ölümü seçiyor. Yani düşünsenize o dönem bir Alman genç olarak Nazi ordusuna katılmıyorsun. Sadece sistemi karşına almıyorsun. Çevren de sana kötü gözle bakıyor. Her şeyi göze alarak bir insan ölümü seçiyor. Ve bu 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan bir olay. Bu kişinin mektuplarından ulaşıyoruz bu bilgilere. Pek çok insan hayatta kalmak için başkalarının canına kastetti. O dönem birçok Alman Nazi ordusuna girdi ve insanlık dışı olaylar sergiledi ancak bu kişi ölümü seçti. İnsanın karakteri sadece yaptığı şeylerle ortaya çıkmaz. Bir de yapmadığı şeylerle ortaya çıkar. Çok inandığım bir düşünce sav vardır benim. Eğer kötülük yapma şansın varsa ve sen kötülük yapmıyorsan iyi bir insansın. Bu Alman gencin hayat hikayesi de bunu destekler nitelikte.
Aslında Kierkegaard'ın da bir sorusu var. Biz iyiyi gerçekten cezadan kaçmak için mi seçiyoruz? Yoksa gerçekten iyiyi seçmek istediğimiz için mi iyiyi seçiyoruz? Belki de gerçek sınav ödül olmadığında ya da kimse görmediğinde başlıyordur. İyiliğin değeri sadece sonucunda değil, belki onu neden seçtiğimizde saklıdır. Stanford hapishane deneyi bize insan davranışlarının koşullardan bağımsız değerlendirilmeyeceği gibi bir hikaye bıraktı. Güçlü bir hikaye bıraktı. Ama bu hapishane deneyine yapılan eleştirilerse başka bir gerçekle bizi karşı karşıya getirdi. Bilimde etkileyici bir hikaye tek başına kanıt değildir. Her gardiyan zalimleşmedi. Her insan aynı koşulda aynı davranışı göstermedi. Belki de içerinden çıkartacağımız ders her insanın içinde bir canavar vardan daha ötedir. Daha derin bir ders vardır bu deneyin içinde. Çevre bizi etkiler, roller bizi etkiler, otorite bizi etkiler. Ama bunların farkında olmak davranışlarımızı belirlerken belki de bize bir kapı açar. Belki de özgürlük hiçbir şeyden etkilenmek değildir. Neyin bizi etkilediğini bilip yine de hangi tarafta duracağımızın kararını kendimizin vermesidir. O yüzden bir soruyla baş başa kalıyoruz aslında. Bir gün sen bir şeyin yanlış olduğunu kabul eden bir odada yalnız kalırsan buna uyum mu sağlarsın yoksa hayır ben burada duruyorum mu dersin? Stanford hapishanesi deneyinden aslında çıkarılacak çok ders vardı. Derinlemesine konuştuk, derinlemesine girdik. Birçok gerçekten kaynaktan beslendim bu videoyu hazırlarken. National Geographic'teki belgeseli de izledim. Birçok belgesel çekildi aslında bu konu üzerine. Hatta 2 tane de film çekildi. Birisi dikkat çekiciydi. 2015 yılında çekilen The Stanford Prison Experiment. Bunu izleyebilirsiniz. Belki gerçek deney o yapay hapishane ortamında bitmedi. Belki de gerçek deney her gün kendimiz olabilmek için verdiğimiz mücadeledir.